Selam, ben Barış. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Viptek 7 fonksiyonlu el fenerini inceleyeceğiz. Şimdi kutusunun üstünde yazan 4000 lümen üst fener, 400 lümen çalışma ışığı ve 50 lümen kırmızı ışık olduğunu söylüyor. 7 fonksiyonlu olduğunu söylüyor. Kutusunun içinden kılıflı bir fener çıkıyor. Bir tane kullanım kılavuzu ve bir tane de USB'den Type-C'ye kablosu çıkıyor arkadaşlar. Kemere bağlamalı bir kılıfı var şu şekilde. Alüminyum bir gövdeye sahip. Bu kısmında şöyle açtığımızda hem USB hem de Type-C görüyoruz. USB'den powerbank gibi kullanabiliyoruz ve Type-C'den de şarj ediyoruz. Burada LED bir gösterge ile ne kadar şarjımızın kaldığını gösteriyor. Çalışma prensibi şu şekilde. Bu zoom yapma özelliği genellikle şöyle çekerek ya da iterek oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Herhangi bir çekme, itme gibi bir şey yok. Şuradan tuttum. Üst tarafı çevirdiğimde böyle bozulacak hafiflik de değil ama çok sıkı da değil. Çalışma ışığını açmak için sap kısmını tutuyoruz. Sap kısmını çevirdiğinizde böyle yavaş yavaş çıkıyor. Şöyle kendi kablosuyla güncel bir telefon taktığımızda gördüğünüz gibi şarja başlıyor ve normal şarj gösteriyor arkadaşlar. Şimdi hemen gece performansına bakalım. Sonra dönüşte de artı ve eksilerini konuşalım. Sonra da bakalım bu ürün gerçekten iyi mi? 7 fonksiyon değiyor mu değmiyor mu? Ona bakalım sevgili dostlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kameradan şu an 6 metre uzaklıktayım. Bu taş evin başladığı yer. Şimdi oraya geçip ışığın modlarına bakacağız. Öncelikle üst fenerin modlarına bakacağız arkadaşlar. Burada 3 mod var. Şimdi onları göstereyim size. Bu ilk açılış modu 2000 lümen olan. Bu bir düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesafeyi ölçebilirsiniz. Ve bu şekilde kapanıyor. Üst tuşa 2 kere bastığımızda 1, 2 ve 4000 lümenlik modu açılıyor sevgili dostlar. Bu 4000 lümenlik modda da bu şekilde aydınlatıyor. Şimdi 6 metrelik bir mesafede ilk açılış, ortam aydınlatması, geniş açıda bu arada. Geniş bir dairesi var şu an. Bu düşük ışığı ve kapanış ve çift bastığımda 1, 2 ve 4000 lümenlik turbo modunu açtığımda bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Diğer gündüz gibi görebiliyorum her yeri ve her şeyi görebiliyorum, ayırt edebiliyorum. Şimdi bir de zoomlarına bakalım çünkü zoom modları var. Hepsini bir de öyle görmüş olalım. Bu ilk çalıştırma modu ve geniş açıda sevgili arkadaşlar zoom yapıyorum şimdi çevirerek. Onu biliyorsunuz nasıl çalıştığını. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir mesafesini ölçer yazarım. Oraya kadar adımlayacağım. Ağaçları çok net görüyorum. Daha ilerisinde aydınlatacağını düşünüyorum. Bu şekilde hareket ettirdiğimde görünüyor. Bir düşük modu bu şekilde. Bu da gayet iyi bir şekilde aydınlatıyor ve oldukça uzun gidiyor zaten bu modunda. Turbo modunda çalıştırdığımızda bu şekilde ve zoom yaptığımızda gördüğünüz gibi orasını daha da aydınlık yapıyor. Uzaktaki bir nesneyi gayet iyi bir şekilde görebiliyoruz ki daha fazla bir mesafeyi aydınlatacağını da düşünüyorum. Yansımasında görüyorsunuz bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 62, 63, 64, 65, 66 ve buradan ağaçlara da 10 adımım var. 80 metre diyebiliriz sevgili dostlar. Şu an 80 metreden ışık bu şekilde. Benim gözlerim de metre gibiymiş bu arada. Ve zoom yaptığımızda da böyle görünüyor. Bu normal modu, düşük modu, kapanış, turbo modu. Ortam aydınlatması modu için basılı tutuyoruz biliyorsunuz. Bu da ilk açılış modu sevgili dostlar. Bunu evde de kullanabilirsiniz. Çadırda, doğada, kampta her yerde kullanabilirsiniz. Bu ilk açılışı bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet homojen bir şekilde 360 derece bir şekilde her tarafı aydınlatıyor. Şöyle tepeme tuttuğumda her tarafıma döndüğümde gayet yeterli bir aydınlığa ulaşmış oluyorum. Şöyle önüme de tutabilirim ya da ters de tutabilirim. Düşük modda daha uzun süre çalıştırarak doğa yürüyüşü yapabilirim. Bir kere bastığınızda bir kere kısılıyor. Bir kere bastığımızda bir tane daha kısılıyor. Ve bir kere daha bastığımızda kırmızı modu açılıyor. Kapattığınızda da şu şekilde incecik bir halka görünüyor. Burayı açtığınızda da bu şekilde en yüksek modda çalışmış oluyor sevgili dostlar. Ürünü birkaç kamptır kullanıyorum. Herhangi bir gece aktivitemde ilk elime gelen ürün bu. Hem zoom'dan olsun hem performansından olsun. Gayet mutluyum sevgili dostlar.
Gördüğünüz gibi çadırın içini alan aydınlatma gayet iyi aydınlatıyor. Çok gözde almıyor. Yere koyduğunuzda çadırdaki her yeri görebiliyorsunuz. Bir düşük modu yine idare eder. Bir düşük modu daha uzun ömürlü gidiyor ama birazcık daha loşlaştı ortamı. Ve börtü böcek çekmeyen kırmızı ışık modu da bu şekilde yine birçok şeyi görebiliyorum. Bazı demeyeyim de yani bayağı net, yani çıkışı girişi eşyalarımı bulabilirim. Peki çadırın içinde normal modunu çalıştırırsak ne olacak? Mesela boss modundan başlarsak bu şekilde tamamen aydınlık oluyor. Normal modu, bir düşük modu. Bu şekilde de herhangi bir hayvanı bile korkutabilirsiniz. Şimdi senaryomuzda gece vakti arabamızda bir şey yapmamız gerekiyor. Fenerimizde bulunan buradaki güçlü mıknatıs sayesinde arabamıza bunu sabitleyebilir. Herhangi bir metal eşyaya sabitleyebilir. Ve gayet herhangi bir yerinde, atıyorum burasında çalışmamız gerekiyorsa çalışabiliriz. O yüzden çalışma ışığı 360 derece oldukça iyi aydınlatıyor. Bu şekilde metal bir şeye sabitleyip oraya aydınlık verebiliriz. 4000 lümenlik üst fenerin ışık hüzmesi de bu şekilde görülüyor sevgili arkadaşlar. Evet, gece performansı gerçekten beni etkiledi. Gayet ergonomik tutuşu zaten artılarından bir tanesi. Çok hafif değil, çok ağır da değil arkadaşlar. Full alüminyum olması sağlamlığını gösteriyor. Düşmelerdeki darbelere böyle dayanacağını gösteriyor. Ve ayrıca bu lensinin ucunda gördüğünüz gibi böyle tırtıklar koymuşlar. Bu da lensini direkt temas etmesini engelliyor bir yüzeye. O da lensini koruyacaktır. Bu da bir artısı. IP44 ile dış ortam kullanımına uygunluğu var. Ama bunu eksilerde bir daha değineceğiz. Powerbank'in olması acil bir durumda bizi kurtaracağını gösteriyor. Mod çeşitliliği gerçekten böyle elinizde tuttuğunuz herhangi bir fenere benzemiyor arkadaşlar ve ışığı gerçekten yüksek. Lümeni gerçekten yüksek ve gerçekten iyi. Kompakt tasarımı da güzel arkadaşlar. Bunlar artıları diyebiliriz. Şimdi eksilerine geçersek illaki ürünlerin eksileri var. Yüksek modda birazcık düşük çalışması. Bu da ısınmasını engellemek için yapılmış, bence süre koyulmuş bir durum ve ayrıca bataryasının yüksek olmasını beklerdim. IP44 dediğimiz tozlara ve su damlacıklarına karşı etkiler. Yoğun bir suda kesinlikle kullanılmıyor arkadaşlar. IP44 sadece böyle damlacıklar, toz vesaire ondan koruyor. Birazcık korumanız gerekiyor. Ama bu da şey demek değil. Emin olun birçok fenerde bu IP44 yok. Bunun olması aslında bir artı. Kısaca toplamak gerekirse 7 fonksiyonun 7'sinin de düzgün çalışması, verilen sürelere ortalama olarak çok yakın olması, yanma süresi, LED göstergesinin olması ve alüminyum sağlam bir yapıda olması gerçekten güzel. Arkasındaki göstermelik bir mıknatıs olmaması, tutal yüzeylere çok iyi tutulması, fenerin tok duruşuna rağmen, birazcık ağır olmasına rağmen gayet güzel arkadaşlar. Tabii ki kampçılara öneririm, avcılara öneririm. Aslında ev kullanıcılarına da öneririm, atölye kullanıcılarına da öneririm. Çünkü gerçekten 7 fonksiyonu da gayet iş görüyor. Tam bir mesela deprem gibi bir doğal afette de kullanabileceğiniz bir fener. Aslına bakarsanız bütün kullanıcılara hitap eden bir fener üretilmiş diyebiliriz. Güncel fiyatını tam bilmiyorum. Aşağıya linkini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. En indirimli ve uygun fiyatlı yerden bulup koyacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bu inceleme videosunu beğendiyseniz yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki inceleme videosunun ne olmasını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Temin edip bir şekilde incelemeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın.